Bir pilotun kendi evinde kazandığı zaferi kutlarken, takım arkadaşının podyumun ikinci basamağında öfkeden deliye dönmesi, bu bir strateji miydi, yoksa Silverstone'da bir dostluğun sonu mu? 2025 Britanya Grand Prix'sinde McLaren pilotu Piastri'ye verilen o 10 saniyelik ceza ve telsizden reddedilen takım emri talebi, şampiyonanın tüm seyrini değiştirdi. Bu bölümde o anlarda telsizde neler konuşulduğunu, cezanın gerçekten adil olup olmadığını ve bu olayın şampiyonluk mücadelesini nasıl ateşlediğini derinlemesine analiz ediyoruz. Hazırsanız motor sporlarının perde arkasına dalalım. Silverstone'da olanlar akıl alır gibi değil. Bir yanda kariyerinin en anlamlı zaferini kovalayan bir ev sahibi, diğer yanda zaferi tartışmalı bir kararla elinden alınan bir takım arkadaşı ve gridin en arkasından gelip 239 yarış sonra imkansızı başaran bir veteran. Bu hafta sonu Formula 1 unutulmaz anlar yaşattı. Kesinlikle. 480 bin kişilik rekor bir kalabalığın önünde, motor sporlarının kalbi Silverstone'da adeta bir film izledik. Daha yarış başlamadan takımların getirdiği güncellemelerle bir teknoloji savaşı vardı. Sezonun tam ortası olduğu için 7 takım birden büyük paketlerle gelmişti. Özellikle taban yani floor tasarımları ön plandaydı. Red Bull, McLaren, Ferrari hatta Aston Martin bile yeni rüzgar tünelinden çıkan ilk büyük paketiyle pistteydi. Herkes şampiyonanın dengesini değiştirecek o saliselik avantajın peşindeydi. Ve o saliselerin ne kadar önemli olduğunu sıralama turlarında gördük. Cuma ve cumartesi antrenmanlarında her seansı farklı bir pilot lider bitirince zaten ortalık karışmıştı. Bir bakıyorsun Ferrari'den Hamilton evinde en hızlı, bir bakıyorsun McLaren'den Norris burası benim evim diyor. Sonra bir anda Ferrari'den Leclerc en tepeye çıkıyor. Tam bir belirsizlik vardı. Sıralama turları ise nefesleri kesti. Max Verstappen o son turunda adeta sihir yaptı ve pole pozisyonunu kaptı. Ama farklara bir baksana. İkinci Piastri ile arasında saniyenin sadece 1/10'i, üçüncü Norris ile 10.000'de 1'i kadar bir fark vardı. Piastri son virajda hafifçe kaymasa, Norris körbe fazla çıkmasa pole pozisyonu McLaren'a gidebilirdi. Orada Red Bull'un çok bilinçli ve riskli bir stratejisi vardı Buse. Antrenmanlarda McLaren ve Ferrari'nin yüksek hızlı virajlarda daha iyi olduğunu gördüler ve onlarla orada savaşmak yerine daha az yere basma kuvveti olan bir ayar seçtiler. Yani virajlarda biraz yavaş kalmayı göze alıp düzlüklerde roket gibi olmayı hedeflediler. Verstappen telsizden arabanın çok zor olduğundan şikayet etse de o tek turda işe yaradı ve poli getirdi. Bu yarışın kaderini belirleyecek bir kumardı aslında. Ve yarış günü geldi çattı. Tam bir Silverstone klasiği. Sabah yağan yağmur, kuruyan pist, 19 derecelik serin bir hava ve her an yeniden yağabilecek yağmur tehdidi. Startla birlikte Verstappen yerini korudu ama arkasındaki Lando Norris takım arkadaşı Piastri'yi geçerek ikinciliğe oturdu. Ama ilk turlar çaylak pilotlar için tam bir felaketti. Lawson daha ilk turda Ocon'la temas edip dışarıda kaldı. Colapinto pit yolunda aracını stop ettirince yarışa veda etti. Sonra o beklenen yağmur geldi ve pist buz pistine döndü. İşte kaos tam o zaman başladı. Önce Kik Sauber'den Bortoletto çakıl havuzuna saplandı ve ilk güvenlik aracı girdi. Pist temizlenir temizlenmez bu sefer daha büyük bir kaza oldu. Yoğun yağmur spreyi altında görüş o kadar düşmüştü ki Racing Bulls pilotu Hajar önündeki Antonelli'yi göremediğini söyleyerek arkadan çarptı ve bariyerlere savruldu. Bu kaza ikinci güvenlik aracını piste soktu ve Antonelli de yarış dışı kaldı. Ve o ikinci güvenlik aracının ardından yarış yeniden başlarken şampiyonayı alt üst eden an yaşandı. Lider Piastri'nin arkasında ikinci sırada olan Max Verstappen aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bir anda 10. sıraya kadar geriledi. O an Red Bull garajındaki sessizliği hayal bile edemezsiniz. Verstappen bir anda kendisini zafer mücadelesinin çok uzağında buldu. Ama asıl bomba daha patlamamıştı. Yarışın lideri Piastri'ye gelen o 10 saniyelik ceza. Her şeyi değiştiren o karar. Güvenlik aracı pistten çıkmak üzereyken Piastri hangar düzlüğünde aniden ve çok sert bir fren yaptı. Hızı bir anda 218 km/saatten 52 km/saate düştü. Arkasındaki Verstappen de ona çarpmamak için kaçınma manevrası yapmak zorunda kaldı. FIA hakemleri de bunu affetmedi. Sportif kuralların 55.15. maddesini yani diğer sürücüleri tehlikeye atacak düzensiz frenleme yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Piastri'ye 10 saniye zaman cezası verdiler. Bu ceza Piastri'nin son pit stopunda uygulanacaktı ve bu da yarışı kazanmasının neredeyse imkansız olduğunu anlamına geliyordu. Piastri'nin yarış sonrası tepkisi her şeyi anlatıyordu. O kadar sinirliydi ki
Görünüşe göre artık güvenlik aracı arkasında frenlemezsiniz dedi ve daha fazla konuşursam başımı belaya sakarım diyerek mikrofonlardan uzaklaştı. McLaren takım patronu Andrea Stella da cezaya çok ağır bulduklarını söyledi. Hatta işin ilginç yanı Piastri telsizden takıma cezanın etkisini yok etmek için Norris'in kendisine yol vermesini bile istedi ama takım bu talebi reddetti. Bu olay şampiyonluk için savaşan iki takım arkadaşı arasındaki o dostane rekabetin ilk kez çatladığı an olarak tarihe geçti. Bu dramanın ortasında bir de pit duvarı savaşları vardı. Lastik stratejileri inanılmazdı. Pirelli bu sene bir kademe daha yumuşak lastikler getirmişti ve bu da takımları 2 pit stopa zorluyordu. Yağmur başlayınca kuru zemin lastiklerinden geçiş lastiklerine, sonra pist kuruyunca tekrar kuru zemin lastiklerine geçiş zamanlama her şeydi. Bir tur erken ya da geç pite girmek 10 saniyelere mal oluyordu. Kesinlikle ve burada takımların operasyonel farkını gördük. Red Bull net bir şekilde sert lastik kararı alırken McLaren pit duvarında bir kararsızlık hakimdi. Norris'in mühendisi ona son pit stopta Hamilton'ı mı marke edelim, Verstappen'i mi diye sordu. Bu o baskı altında bir pilota sorulmaması gereken bir soruydu. Sonunda Hamilton'ı yakalamak için yumuşak lastikleri taktılar ama bu karar Norris'i yarış sonunda zor durumda bıraktı. Piastri'nin cezası olmasaydı bu stratejik kararsızlık onlara zafere mal olabilirdi. Ve tüm bu kaosun ardında damalı bayrak sallandığında podyumda 3 farklı hikaye vardı. Birincisi Lando Norris. Kendi adına taşıyan Landas'tan tribünlerindeki binlerce taraftarının önünde, evinde zafere ulaştı. Telsizden takımına bu anıyı her şeyden çok hatırlayacağım derkenki sesi, podyumda milli marş canlıyken gözlerini kapatması, bu zaferin onun için ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz gördük. Ve ikinci sırada podyumun en buruk ismi Piastri vardı. Yüzünden düşen 1000 parçaydı. Hak ettiği bir zaferin elinden alındığını düşünüyordu ve bunu her halinden belli ediyordu. Ama podyumun en mutlu, en inanılmaz hikayesi 3. basamaktaydı. Nico Hülkenberg. Ah evet, Hülkenberg inanılmaz bir peri masalı. Grid'in 19. sırasından yarışa başlayıp 239 yarışlık Formula 1 kariyerinin ilk podyumunu aldı. Bu aynı zamanda Sauber takımının 2012'den beri ilk podyumuydu. O kadar kaostan, kazadan, hatadan mükemmel bir stratejiyle oraya çıkması inanılmaz. Hatta onu ilk tebrik edenlerden birinin Max Verstappen olması da çok güzel bir andı. Yarış sonrası şampiyona tablosu daha da alevlendi. McLaren bu duble ile Markalar Şampiyonası'nda liderliğini perçinledi. Sürücülerde ise Piastri hala lider ama Norris aradaki farkı sadece 8 puana indirdi. Verstappen ise o spinin ardından 5.liğe kadar tırmanarak önemli puanlar kurtardı. Sezonun ikinci yarısına girerken McLaren, Ferrari ve Red Bull arasındaki mücadelenin ne kadar acımasız olacağını bu yarışta görmüş olduk. Artık sadece en hızlı araca sahip olmak yetmiyor. En kusursuz hafta sonunu geçirmek gerekiyor. Gerçekten de öyle. Strateji, kaos, tartışma, gözyaşı ve inanılmaz bir sevinç. 2025 Britanya Grand Prix'si bize bir yarıştan beklediğimiz her şeyi ve daha fazlasını verdi. Önümüzdeki yarışları sabırsızlıkla bekliyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.